Bugünkü dersimizde e, ekip biçmek adını verdiğimiz bu tarımsal faaliyetin insanın günlük hayatına nasıl etki ettiğini, yaşam biçimini nasıl şekillendirdiğini aslında geleneksel mimari üzerinden örnekleyeceğiz. Şöyle söyleyeyim, geleneksel mimari ya da halk mimarisi adını verdiğimiz şey tam da bu söylediğim perspektiften insanın uğraştığı hani ekonomik faaliyetinin de etkilerinin görüldüğü ve bulunduğu doğal çevrede kültürü aracılığıyla uyarlanmasının en güzel göstergesidir. Burada amaç çünkü mümkün olduğunca temel ihtiyacı olan besini temin etmek üzere o hayatını kolaylaştıracak şekilde ihtiyaç duyduğu bütün barınma da dahil bunun içinde ya da yiyeceklerini hazırlama da dahil gerek duyduğu bütün hem konutsal, yapısal donanımını sağladığı hem de aynı zamanda bununla birlikte alet edevatını ürettiği bir yerleşim karşımıza çıkar halk mimarisinde. Kültürün en önemli özelliği diye konuşmuştuk daha önceki derslerimizde uyarlanmacı niteliğiydi. İnsan kültür aracılığıyla uyarlanır tam da ekolojide olduğu gibi bulunduğu doğal çevreye. Bu nedenle de mimaride de hep bunu görürüz. O uyarlanmacılığın çok kritik olan kavramı fırsatları değerlendirmeyi görürüz burada. Neyi kastediyorum? Örneğin Anadolu'da biyolojik çeşitlilik ya da işte coğrafi yapı, arazi yapısı açısından bütün farklılıkların mimariye ve yaşam hani alanlarına yansıdığını görürüz. Etrafında ne varsa yani o olanakları kullanarak bu yerleşimini şekillendirir insan. Biz bugün örneğin Orta Anadolu'dayız. Orta Anadolu'da daha çok etrafımızda bozkırların olduğu, toprak, taş, ana malzemesinin karşımıza çıktığı bir bölgedeyiz. Dolayısıyla da mimaride bu ögeleri görürüz. Ama eğer Karadeniz bölgesinde olsaydık, Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz bölgesine gittiğimizde genel olarak geleneksel mimarinin tamamen ağaçtan şekillendiğini görürüz. Çünkü ormanlık bir bölgedir. Ama Orta Anadolu'da elimizde sadece taş ve toprak olduğu için topraktan kerpiçin elde edildiğini de aynı zamanda ya da işte yapı taşlarının duvara dönüştürülmesi esnasında yapı harcı olarak da yine çamurun kullanıldığını görürüz. Nitekim biraz önce bu yaşam biçiminin bir parçası olan ekmek yapımını gördük. Ekmek yapımında tandır topraktan üretiliyordu örneğin. Bunu gördük. Geleneksel mimaride de bunu görüyoruz. Burada yani temel genellikle buna benzer coğrafyalarda temel taşla atılır. Karadeniz'de olsa çok sağlam bir ağaç tercih edilirdi, örneğin kestane gibi. Temele onu atarlar, arkasından diğer ağaçlarla devam edilir. Ama bu bölgede taş yapıyla temelin atıldığını görürüz. Daha sonra eğer kerpiç kullanılacaksa aralarına belki ağaçların kullanıldığını görürüz. Genelde Orta Anadolu'nun tipik özelliği çatının da toprak dam adını verdiğimiz yapıyla tamamlandığını görürüz, bölümle tamamlandığını görürüz. Eğer olanaklar el veriyorsa çatı şey de olabilir, bir hani ağaçla oluşturulmuş bir tavan arası çatı da yapılabilir ve kiremit hani olanakları varsa kiremitle örtülebilir. Ama bu bölgenin karakterinde dediğim gibi elimizde toprak malzeme olduğu için toprak damla evlerin de yapılmış olduğunu görürüz geçmişte. Bugünkü özelliklerini biraz sonra dinleyeceğiz bölgenin insanlarından. Ama onun dışında şunları söyleyeyim. Geleneksel bir yapının şekillenmesinde hani şunu söyledim. Fırsatları değerlendiriciydi. Evet, bu bölgede taş toprak var ve bunları kullanarak inşa etmiş barınağını insan, ama yaşam biçiminde neye ihtiyaç duyuyorsa o barınağı da ona göre şekillendiriyor. Mesela geçimlik bir tarımsal faaliyetin içinde biz ekip biçme, bu bölge kuru tarımın daha çok yapıldığı bir bölge. Hani buğday hasatının yapıldığı bir bölgede bulunuyoruz. Ama bunun yanında aynı zamanda evin süt ve süt ürünlerinin ihtiyacını gidermek üzere mutlaka hani bir iki ineği de olur.
Ya da işte belki birkaç baş küçük sürüsü de olabilir. Dolayısıyla hayvanlarının barınağına da ihtiyaç var. Ama aynı zamanda hayvanlarının ve kendi yiyeceğinin stoğunu, kışlık stoğunu yapabileceği bir takım samanlık gibi ek konutlara ihtiyacı vardır. Ya da kendi yiyeceğini depolayacağı depo alanlarına, ambarlara ihtiyacı vardır. Buna benzer bir takım ihtiyaçlar nedeniyle de o konutun şekillenmesinde ek yapıların oluştuğunu görürüz. Ve bütün bunlardan oluşan da toplu bir yerleşim karşımıza çıkar Orta Anadolu'da. Yerleşime de etki eder bu yaşam biçimi. Örneğin Karadeniz'in coğrafi yapısının toplu yerleşime izin verme işi yüzünden çok engebeli bir arazi vardır çünkü o bölgede dağınık bir yerleşim söz konusudur. Hani genellikle insanlar ekip biçtikleri ya da tarımsal faaliyetlerini sürdürdükleri arazilerinin başına evlerini kondururlar. Ama bu bölgede toplu yerleşim söz konusu. Bu eklenti yapılarla beraber bir kişinin ihtiyacı olacak olan hani yapılar nelerse onlardan kendi evini inşa eder. Daha sonra onun etrafına işte diğer birlikte yaşadığı topluluğun evlerini yaparlar, inşa ederler. Yine bu geleneksel mimarinin karakteristiklerinden birisi de genellikle bu yerleşimleri güne bakan yamaca inşa ederler. Yani mutlaka günün doğuşunu karşılar ev. Ve mutlaka işte rüzgarın nereden estiği ya da işte su kaynakları işte eğer bir dere vadisinde bir yerleşim kurulacaksa tabii ki kıymetli arazinin ekip biçileceğin hani tarım yapılacak arazinin üstüne kondurmazlar. Zaten çok sağlıklı bir yapı da olmaz. Genellikle yamaca doğru kurulduğunu görürüz evlerin. Bu takdirde eğer hani bir köy kuruluyorsa buraya köy yerleşiminin de mümkün olduğunca birbirinin güneşini, rüzgarını, görüntüsünü hatta yani hani manzarasını kesmeyecek şekilde konumlandırıldıklarını görürüz. Geleneksel mimari konusunda Türkiye'de çalışmalarıyla hani öncü çalışmalarıyla bilinen Cengiz Bektaş vardır araştırmacı rahmetli. Onu analım bu vesileyle. Onun söylediği hani çalışmalarında kullandığı şöyle bir şey var. Hani ustalarla geleneksel ustalarla görüşmeler yapmış. Peki siz hani mimari kendisi bir mimar, okulda bunun eğitimini almış ama geleneksel kırsal kesimde bu işi yapan insanlarla görüştüğümde bunu nasıl hani ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz, nedir bunun ölçüsü ya da planı ya da kuralı neye göre inşa ediyorsunuz diye sorduğumda insanlara diyor. Konuşarak dedi bana usta diyor. Yani komşusuyla, evi kullanacak olan insanla usta konuşarak evi biçimlendiriyor. Yani işte ben evi böyle yapacağım, işte bu takdirde hayvan ahırımı şuraya inşa edeceğim. Hayvanın da işte gübresi olacak, gübreyi buraya çıkaracağım. Buraya mesela komşusu ev yapacaksa doğrudan gübreliğe bakacak bir şekilde hani gübreliği onun bakacağı yere, evinin bakacağı yere inşa edemezsin. Dolayısıyla komşusuyla konuşarak inşa ettiğini söylüyor. Bir başka önemli husus da ustanın evi yapacak, evi kullanacak olan kişiyle konuşarak inşa etmesi. Bu da çok önemli. Neden önemli? Bugün şunu söylüyor bir mimar olarak. Kentlerde yapılan hani mimarlar öğrendikleri o teknik bilgiyle evleri inşa ediyorlar. Fakat evi kullanacak olan kişiyle konuşmadıkları için o kişinin neye ihtiyacı olduğunu bilmediği için kendi bildiği ölçülerde ve ilkeler çerçevesinde inşa ediyor ama kullanım açısından insanların son derece zorlandığını, hiç işe yaramayan balkonlarının olduğunu görüyoruz örneğin kentlerde. Ve bu balkonları bir süre sonra eşya depolamaya ya da hani bazı yiyeceklerin işte turşusunu tarhanasını koyduğu bir depoya dönüştürdüğü bir şeye evriliyor zamanla ev kullanılırken diye anlatıyor. İşte şeyde kırsalda usta evin kullanıcısıyla bunu birlikte planladığı için neye ihtiyaç varsa evde işte diyelim ki bizde geleneksel kesimde kış hazırlıkları çok önemli. Hani kışı geçirecek dönem boyunca yiyecek stoğu yapacak ve bunları bazen işte bir kışlık ekmek yapacak, bazen turşular işte yapacak ya da ununu öğütecek bir kışlık ambara ihtiyacı olacak. Dolayısıyla kileri olur mutlaka. Hani bunu neye ihtiyacı varsa ya da o bölgede neye ihtiyaç varsa buna göre planlayıp birlikte yapacak olan ustayla böyle şekillendiriyorlar evi.
Gelenekselde işte yerleşmenin ve konutun, barınağın en önemli özellikleri bunlar. Son derece işlevsel, yani işlev çok önemli, öne çıkıyor. Bir başka şey de işte bütün bunun üstüne inşa edilen kültür, yaşam biçimi, hani o geleneksel yaşamın da bir takım özelliklerini görüyoruz. Örneğin mutfak, hani bu bizim kentlerde alışık olduğumuz sadece yemek pişirmenin olduğu bir bölüm değildir geleneksel kesimde. Çoğu zaman hayat adı verilen bir bölüm vardır. Yani hayatın, hani günlük hayatın büyük bir bölümünün geçtiği bölümdür o. Orada böyle hani kadını sadece mutfakta işini yaparken görmezsiniz, evin içinde. Herkesle beraber hani hayat hem orada geçer hem de günlük diğer işlerin kotarıldığı bir bölümdür. İşte bir yandan işte tandırı vardır, ocağı orada yanar, işte aynı zamanda bebeğine bakar, aynı zamanda işte gelen gideniyle ilgilenir, bir kenarda sedir vardır. İşte gelmiştir komşusu, sohbetini sürdürüyordur, sosyalleşiyordur, ailenin diğer bireyleriyle birliktedir. Hani izole değildir, onu hayattan koparmaz yani. Dolayısıyla bu yaşam biçimine de bu şekilde etki eden bir özelliğe sahip. Evler yapılırken ustalık çok önemli, buna da değinmeliyiz. Temel, hani bu bölge için örneğin konuştuğumuzda temelin taşla atıldığını söylemiştik. İşte bu tip evlerin yapımında taş ustalığı, duvar ustalığı örneğin ayrı bir ustalıktır. Köşenin ustalığı, o duvar taşının hani köşelerinin yapımı ayrı bir ustalıktır. Çatının ustalığı ayrı bir ustalıktır. Kerpiç, çamurun nasıl karılacağı, biraz önce örneğin tandırın malzemesi, ham maddesi olan toprağın nasıl işlendiğini anlatmışlardı kadınlar. Aslında onu herkes yapamaz. Yani o ustalığa sahip, o bilgi birikimine sahip belli kişiler vardır. Onlar mutlaka olmalıdır o iş gerçekleştirilirken. Ustalık da böyle bir şey işte. Yani hemen her işin hani ahşapın ayrı bir ustası vardır, taşın işte duvar yapısının ayrı bir ustalığı vardır, kerpiçin ayrı bir ustalığı vardır. İşte kerpiçin örneğin çamurunun nasıl karılacağı, ne kadar süreyle yani karılması gerektiği ve bunun kıvamını hani o tam da olacak, hani kerpiçi çok iyi bir şekilde tutacak hale gelmiş olduğunu anlayacak bir bilgi birikimi gerektirir bu. Dolayısıyla da bütün bunlar aynı zamanda o yerleşmenin kurulduğu bölgede ustalıkları da gerektirir, vardır. Her yerleşimde. Yoksa eğer o köyde bir taş ustası başka köylerden mutlaka getirilir, yapılır. Ama bir şeyden daha bahsetmeliyim. Hani ustalık var ama sadece ustalar yapmıyor evi. Bir de burada çok ciddi bir emek ihtiyacı vardır. Ve geleneksel yerleşimlerde ev yapımı gibi bir iş, hani büyük bir iş, yılda yani her yıl herkes evini yeniden yapmaz. Dolayısıyla bir ev yapıldığında yıllarca, 10 yıllarca kullanılacak demektir. Böyle bir iş büyük bir iş. Bu işin üstesinden bir ailenin tek başına gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla da bir yardımlaşma söz konusu. Eğer bir köyde bir ev yapılıyorsa, hani bir kişi ev yapacaksa mutlaka hani evin diyelim ki çatısının örtüleceği zaman hızlı bir şekilde el birliği hani yapılması gerekir. Ya da işte duvar örülürken çok ciddi bir taş ustasına işçilik, yani yamaklık gerekir. Taşı getirmek, götürmek vesaire gibi, ya da kerpiç karılırken hani çok kişi gerekir. Bu durumda hemen el birliği edilir, anlaşılır köylü. Herkes mutlaka gider, komşusunun o evin yapımı esnasında belli bir süre, belki bir gün, belki birkaç gün mutlaka çalışır. Çünkü kendisi ev yaptığında da mutlaka yardıma gelirler. Böyle bir imece gerektiren niteliği de vardır bu geleneksel mimarinin. Birazcık daha inanış boyutundan da bahsedecek olursak, mutlaka ev yapılırken, evi bitirirken örneğin hani böyle usta keseri işte başka türlü asar ki orada bir bahşiş alma vesaire söz konusudur. Ya da ilk işe başlarken işte uğurlu olsun, hani evde hani mutluluk olsun gibi bir takım inanışlar vardır. Böyle bir takım pratikler uygulanır. Yöreden yöreye değişir bunlar. Ev sahibi de mesela yemek verir, işte hani evi şey olsun diye, hani her işler yolunda gitsin vesaire beklentisiyle. Böyle şeyler vardır.
Bir de daha sonra bittikten sonra da nazar amaçlı hani evin ya da özellikle de ahırlarda hayvanları nazardan falan korumak için hani böyle kemik asılması gibi, nazar boncuğu asılması gibi ya da bilmiyorum bu yörelerde var mı? Hani kara ağaç dalı nazara karşı Anadolu'da kullanılır. Buna benzer uygulamalar da vardır. Böyle özellikler de karşımıza çıkar. Yaşamaya gelince belki birazcık da bundan bahsedebiliriz. Tabii evin hani evlerin biçimleri yöreden yöreye, kültürden kültüre değişiyor dedik. Örneğin şu an içinde bulunduğumuz konut aslında hani ev olarak yapılmamış, bir halk odası olarak yapılmış ilk yapıldığında. Ferhat Bey bize bundan bahsedecek. Fakat tabii ki bu bölgenin kültürünün bir ürünü olduğu için geleneksel mimari karakterini görüyoruz burada da. Genellikle işte bu odalarda, yani bu geleneksel yapılarda misafirlerin ağırlandığı böyle bir ağır oda vardır. Ya da bu odaya bir özen gösterilir. Eşyaları daha hani özenli seçilir. Daha dekoratif unsurlar karşımıza çıkar. Bazı yörelerde örneğin tavan süsleri vardır. Bu bölgede evin hani üst katını çıkmaya yarayan o kiriş niteliğindeki şu ağaçları görüyoruz. Olduğu gibi bırakılmış. Bazen bunların üstü altından tahtayla kapatılarak yapılır. Çatının evin üstündeki daha görseli yüksek olacak şekilde oymaların da yapıldığı odalar olabiliyor. Misafir ağırlama odaları. Buralar genellikle misafir ağırlamaya dönük bir düzen içeriyor. Ama genelde geleneksel mimaride her bir odanın ev diye adlandırıldığını tırnak içinde görürüz. Çünkü geniş aile yerleşir o eve. Geniş bir ailenin, yani hani evin büyüğünün bütün oğlanları, evlenmiş oğlanlarının da hani yaşadığı bir evi düşündüğünüzde her bir odaya bir hani evlendirilen oğlan yerleşiyor. Dolayısıyla karısı, çocuklarıyla beraber orada aslında bir ev hayatı görüyoruz her bir odada. O yüzden ev deniyor. Ve böyle bir gelenek olduğu için de, yani birlikte yaşama geleneği olduğu için de bir odada hayatı hani ihtiyaç olan, hani özel hayata ilişkin ne gerekliyse bütün bunları karşılamaya dönük unsurları görebiliriz. Neyi kastediyorum? Mesela odada bir dolap gibi hani yüklük vardır, yatakların konduğu. Diğer dolapta da hamamlık adı verilir örneğin. Banyo ihtiyacının görüldüğü bir bölüm vardır, yine dolapla kapatılır. Bu işte o ev hani bir ailede özel hayatta neye ihtiyaç duyuluyorsa bütün bunların karşılandığı şeyleri barındırdığı için, yani bu ihtiyaçtan doğmuştur. Ama onun dışında o geniş ailelerde hani yemek ortak aşevinde yapılır ve birlikte yenilir. Dolayısıyla da hani evin bir mutfak hani ihtiyacı yok. Sadece ama neye ihtiyacı var? Banyoya ihtiyacı var, işte yataklara ihtiyacı var. Ve bütün bir aile hani bütün hayatını burada sürdürür. Onun dışında geniş aile hani faaliyetlerin, tarımsal faaliyetlerini dışarıda birlikte yürütüyorlar, yemeklerini birlikte yiyorlar. Belki işte sadece ısınma bir odadan gerçekleştiriliyor olabilir. Şundan da bahsedeyim, bundan bahsetmişken, geleneksel konutlarda tabii geçmiş dönemlerde bugün burada karşımıza çıktığı gibi bir ocak vardır, ocaklık. Ateş burada yakılır, buradan hem aydınlatma hem de ısınma gerçekleştirilir. Onun dışında hani diğer odalarda eğer misafir için ayrılmış konutlar varsa oralarda sadece mangalla ısıtma sağlanıyor olabilir geçmişte. Ama bugün tabii artık sobalar da var. Bütün odalara soba kurulabiliyor. Her odada ateşlik bu şekilde ocak olması gerekmez. Özellikle yemek pişirme işlevi de olduğu için bazen bir evde sadece bir odada bu karşımıza çıkabiliyor. Şimdi yanımızda Elma Dağlı bir misafirimiz var, Talat Bey. Talat Bey, önce sizi tanıyarak başlayalım mı? Belki birazcık Elma Dağı'nın benim anlattığım bu geleneksel mimariye ilişkin genel karakteri örnekleyecek nitelikte özelliklerinden bahsederiz Elma Dağı'nın. Önce sizi tanıyalım. Tabii. İsmim Talat. Elma Dağlıyım. Soy isminiz? Akıllılar. Akıllılar. Evet. 62 yaşındayım. Emekli memurum.
halen Elmadağ'da yaşamaktayım. Burada doğdunuz, büyüdünüz. Doğup büyüme yerim burası. Güzel. Peki şimdi bulunduğum mekanı da anlatalım isterseniz. Burası neresiydi? Bir köy. Şu anda şey olarak kullanılan, belediye tarafından işletilen bir tesis olarak kullanılan bir yer. Geçmişte burası köy halkının kullanması için köy odası ve halk evi olarak yapılan bir yapı. 1940'larda Cumhuriyet sonrası inşa edilmiş. Geleneksel mimariyi çağrıştırıyor. Nedir? İşte girişte bir karşılama bölümü, boşluk. Sonra bir hayat tabir ettiğimiz odaların açıldığı bir boşluk. Buradan sağlı sollu baş oda, yaşam odası, işte aşevi, depolar ve ahır arka tarafta. Hemen o zaman bu anlattığınız Elmadağ'a özgü geleneksel mimarinin özellikleri mi? Bunları mı Evet, anlatıyoruz? evet. O zaman oraya geçelim. Direkt hemen buradan onu bir dinleyelim sizden. Geleneksel mimari deyince aklımıza nasıl bir ev geliyor? Kaç katlıdır? Bizim burada genelde bir katlı, yani iki katlı evler çok sonraları işte bu ilçe tarımdan çıkıp da sanayiye geçmeye başladığında, yani gelir durumu yükseldiğinde oluşmaya başlamış. Bu tek katlı yapılarda girişte genelde ilk sağdaki oda yaşam odası. Yani şu an bulunduğumuz oda değil Evet. mi? Yaşam odası mı deniyor geleneksel olarak da? Yani şey işte yani Başka- yaşam odası veyahut da hayat ilk girişte sofa tabir edilen, mimaride sofa olarak geçen ama tüm odaların açıldığı yer burası yaşam odası. İşte ailenin büyükleri, üretimde olmayan insanların çocuk büyüttüğü oda burası. Akşam yatılır. Sohbetlerin yapıldığı, işte sizin biraz önce bahsettiğiniz ocağın illa bulunduğu bir oda. Bunun karşısında mutfak, aşevi, toplu Mutfak? yeme- Aşevi. aşevi, işte orada hem hazırlık süreci, hem pişirme süreci, hem yeme sürecinin iç içe yapıldığı, sizin çok net bir şekilde koyduğunuz gibi yani ailenin hep beraber sosyalleştiği, bir arada bulunduğu bir oda daha bulunur. Sonra bunun arkasında diğer yaşam odaları, işte bu büyük ailenin getirdiği nedir? Çocuklar. Onların odaları devam eder. En dipte o ailenin gelirine katkı veren işte genelde büyükbaş hayvanların barındığı ahırlar. Ahırın da ilerisinde samanlık şeklinde ev dikdörtgen yapıdan arkaya doğru bir Genişler. eklentilerle uzayıp gider. Peki evin önden girişi var. Bu saydığınız unsurları sırayla geçiyoruz ahıra doğru. Arkadan da bir ahıra doğru geçiş mi var? Bir kısmı oradaki coğrafi şarta göre yapılıyor bu. Eğer bölge bir konutun yapıldığı yer uygunsa arkadan giriş verilebiliyor. Ama içeriden olması tercih ediliyor çünkü geçmişte yani hırsızlık ve bu hayvanlara direkt müdahalenin yapılabilmesi anlamında yakın olması tercihtir. Evet. Burada işte bu hem hayvanı korumak, dışarıdan gelebilecek işte olumsuz bir şeye karşı hem de doğum esnasında müdahale, ondan sonra hayvanda bir hastalık veya iç içe bulundukları için birbirlerine bir zarar verdiklerinde o sesten onu algılayıp anında müdahale için genelde içeriden bir kapı mutlaka bırakılırdı. Anladım. Pekala, biraz önce sizin çok güzel anlattığınız şekilde bu odayla hani daha çok büyüklerin, yaşlıların yaşadığı bu oda burası. Misafirlerin de ağırlandığı yer burası değil mi? Dışarıdan bir misafir gelse bu odaya alınır. Kesinlikle. Muhtemelen. Ama bunun karşısında aşevi olduğundan bahsettik. Evet. Aşevinde de yemeğin hazırlanma işleri orada sürdürüldüğü için daha çok evin diğer üyeleri yani kadınlar, çocuklar genellikle orada yaşıyor muhtemelen. Yani Peki onun dışında tandır burada nereye yerleşiyor? Tandır, her evin bir tandırı yok mutlaka değil mi? Ama Yok. bugün edindiğim izlenim mahallelerin tandırları Evet. var. Ve ortak kullanılan yerler bunlar. Doğrudur. Buna benzer şekilde başka tandır dışında ortak kullanılan yapılar var mı? Şeyler vardır. İşte bu daha önce köy yaşamının sürdüğü süreç içerisinde çamaşırhane vardı burada.
O şimdi şu anda yok oldu. Sadece suyu akıyor. Daha başka köy odaları vardı. Bugün gördüğümüz örneğin giderken tandıra yün yıkıyorlardı. Eğer bir çamaşırhane olsaydı muhtemelen değil mi? Çamaşırhanenin içinde o yün yıkayanların yanında gördüğümüz çeşmeden çeşme olacaktı. Evet. Dolayısıyla yünler falan orada yıkanacaktı. Tabii. Sıcak su olanaklarının olduğu Tabii ocakları oldu, olacaktı. su ısıtılırdı orada büyük Evet. kazanlarda. Evet. Bir de tarımın yoğun yapıldığı dönemlerde pekmez üretimi için yapılan yapılar vardı. Şılana. Şılana. Buradaki yöresel adı Şılana. Burada işte bu pekmez üretimi için Üzümlerin ezildiği. orada çalışılır işte sonbaharda. Belli bir süreçte kullanılır, sonra kapatılırdı bu. Yine onlar ortak mı Ortak. kullanıyordu? Peki mesela her mahallede bir tane olur muydu? Bir tane mi olur sadece köyde? Genelde mahalleden daha büyük, yani semte hitap eden bir ve iki tane mesela köyün nüfusuna göre bir ve iki tane şılana bulunurdu. Peki içinde bunun böyle üzümleri sıkmaya yarayan aletler olur muydu, yoksa insanlar olukları var hani çiğneyip mi sıkıyorlardı? Nasıl? Çiğneyerek sıkıldığını hatırlıyorum. O çiğneyerek sıkıldıktan sonra işte oradan çıkan şırayı kazanlar alıp işte ocaklara alıp orada bir de işte onun ritüeli var. Bir marın toprağına belli yerden bir toprak getirilecek. O topraklar katılacak. Ve bu şey olarak insanların, yani kadın, erkek, çocukların beraberce yani eğlenerek vakit geçirdikleri güzel bir ortamdı. Ürün çıkmış, onu değerlendiriyorsun. Ve burada bazı ürünlerden değişik şeyler, mesela bu bizim burada çok kullanılan bir şey vardı. Ayva, armut gibi meyveleri o kaynayan pekmezin içerisinde tekrar haşlayıp. Armuttan emin misiniz? Ayva olur, kabak olur, bal kabağı olur ama armut duymamıştım. Armut da atılırdı bizim Öyle mi? burada. Ha. Bu orada işte belli bir pişme süreci geçirdikten sonra işte elimiz ayağımızı yakaraktan bunları yediğimizi hatırlıyorum Evet, ben. pişirirken. Peki bazı yörelerde şöyledir, bağı olan özellikle bölgelerde bağ neredeyse pekmez kaynatımı da o bağda olur. Bağa giderler, hani bir süre orada yaşarlar. Diyelim ki pekmez 15 gün boyunca pekmez kaynatılıyor. Orada getirilir ve çok eğlencelidir aynı zamanda aile bireyleri bu için. Yani bu anlattığınız özellikler nedeniyle. Burada hep bağdan getirilip üzüm bu şılanalar mı yapılıyordu? Ha. Şılana da yapılıyor. Zaten hatırladığım iki tane şılana hatırlıyorum burada. Yani ilçe, yani benim yaşadığım yıllarda, çocukluğumun geçtiği yıllarda burası ilçeydi. Evet. İki tane şılana vardı. Zaten bağcılık da beraberinde işte bu hastalıkla beraber yok oldu, gitti yani şu anda bağlar yok denecek Peki kadar bu az. kadar şırını olacak kadar demek ki çok bağ vardı ve pekmez üretimi bayağı ciddi idi. Satılır mıydı pekmez, satmak için de mi üretilirdi? Kendi ihtiyacının Dışarıya dışında. dönük olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle, ailenin kendi iş tüketimi için üretiliyordu bu. Çok hediye olarak verilirdi belki. Anladım. Peki bir aile yılda kaç kilo pekmez tüketirdi sizin o çocukluk zamanlarınızdan? Çok net hatırlamasam da zaten fazla bir yemek çeşidi yok. Sebzeyi bilmiyor, meyveyi hiç tanımıyor. Hı hı. Orta Yani Anadolu burası Orta tipik. Anadolu'nun Evet. tipik özelliklerini taşıyor. Kışın sıcak tutsun. Belki yani böyle o pekmezin, yani şu anda bildiğimiz değerlerine o zaman yaşayarak öğrenmiş insanlar onu tatlı tuzlu karışımı bir damak zevkiyle beraber, mesela pekmezin yanında bizde turşu yenir. İşte bu tandır ekmeğimiz, tandır ekmeğiyle beraber bununla beraber öğünü geçirdikleri çok olmuştur. Hatta çifte gidenler, yani böyle bu tarımla uğraşanlar azık olarak da pekmez, turşu götürüp onunla geçiriyor. Dolayısıyla çok tüketiliyor olması Çok lazım. tüketiliyor. Yani hani yılda Yani kaç kilo buluyordur? rakam vermem yani çok sağlıklı değil ya, çünkü bilemem. Yani ailenin yapısına göre mesela o aile kalabalık bir aile ise orada çok tüketiliyor ama genelde de yani 6-7'den aşağı insan yaşadığı ev yoktu. En az 6-7 insan yaşıyordu o evde. Demirbaş büyükler var. Onlar sürekli evin içerisinde. İşte üretime katkısı olan insanlar kimdir? Ailenin erkekleri. Kadınlar sabahtan kalkacak, bunları yiyeceklerini hazırlıyorlar. İşte bizim buraya özgü başka yerlerde katmer tabir edilen gözleme yapılır. O özellikle hem tok tutuyor akşama kadar, hem doyurucu hem de besleyici bir hamur işi. Bunun yanına mutlaka çeşitli olarak pekmez konduğunu hatırlarım. Turşu konduğunu hatırlarım. Yoğurt konduğunu. Kahvaltıda.
Ya tabii. Yani dediğim gibi sebze bilinmiyor. Yani tarımı da sebze boyutunda değil, sadece kendilerine yetesi tahıl üzerine Evet, evet. yaptıkları için. Evet. Yani Orta Anadolu'dayız. Tahıl tarımının hakim olduğu bir bölge haliyle. Dolayısıyla bütün mutfağı şekillendiren şey de tahıl. Tahıl Yani ürünleri. ekmek ve türevleri çok Evet. önemli. Böyle olmalı muhtemelen. Bugün tandırda gördük, kadınlarla konuştuk. Tandır ekmeği genellikle yapıldıktan sonra bir hafta, 10 gün, 15 güne kadar tüketilebildiği söylendi. Bunun dışında sizin aktardığınız katmer yapılıyor sabahları günlük. Günlük olmaz o. Genelde tercihe bağlı. Yani şeydir, bizim buranın bir deyişi vardır. İyi kadın kocasına şey yapar, böyle bu hoş etmek için gözleme yapar. Çünkü onun da ayrı bir şeyi vardır, ritüeli. Saç işte bu yuvarlak bir şey. Onun altını çamursu bir malzemeyle kaplayıp o katmerin yavaş pişmesini sağlıyor o da. İşte onu yapacak. Ondan sonra ateşi yakacak. Onun kızdırılması, hamurun pişmesi süreci belki o kadının gün doğmadan kalkmasını gerektiriyor. Ama kocasına değer veren, onu seven veyahut da onun böyle daha iyi çalışmasını isteyen kadınların bunu yaptığını biliyorum ben. Azık torbasına illa o gözlemeyi koyacak. Katmeri. Yani Evet. buranın ifadesiyle. Buranın ifadesi gözleme. Gözleme, ha tamam. Gözleme. Tamam. Peki bunun dışında hani şey var, hayvancılık var. Muhtemelen otlatmaya dayalı hayvancılık değil mi? Hayvanlar Tabii. otluyor. Ekip biçme hani tahıl tarımı yapılıyor. Buralarda kadının bu tarımsal faaliyet içindeki rolü nedir? Çok yüksek. Yani kadın Anadolu'da başat. Ne yapıyor mesela? Şöyle söyleyeyim, bir kere evi çekip çeviriyor. Evin temizliğinden evdeki Yemeklerin organize beslenme edilmesi. sürecine Evet, kadar tamam. süreci yapıyor. Sonra tarlada kalan zamanında Eşiyle tarlaya gider mi? eşiyle beraber tarlanın hazırlanma süreci değil de zamanı, hasat zamanı illaki gidiyor. Yani çift sürmeye gitmiyor. Çift sürmede yok, kadın yok. Yok. Ekin ekmeye gitmiyor. Ekin ekmeye de gitmiyor. Kadın tohum saçar mı burada? Ekin ekmez. Çok hatırlamıyorum yani. Tamam. Sadece hasata. Hasat döneminde biçim arkasında işte kadın nedir? Orada çocuklarla beraber o dökülen Sapları. başakları toplar. Yığınlara yardım eder. Onun kanaya yüklenmesine, harman zamanı kadın yine çok aktif. Yemeğini hazırlaması, işte o şeylerin olgunlaşan düğenin altından çıkan buğdayların toplanması, çuvallanması, onların eve getirilmesi sürecinde sürekli ara işleri basit gibi gözüken ama en önemli işlevi de kadın üstleniyor. Bu ama tahıl tarımı diyelim ki Temmuz-Ağustos yani hasat, harman Yok, bitti. Ağustos sonu bizim burada. Evet bitti diyelim. Ondan sonra aynı zamanda hani küçük de olsa bahçelerde kendi evinin ihtiyacı sebze tarımı da yapılıyordur. Bu muhtemelen eve yakın bir bölgededir bu bahçeler değil mi? Doğrudur. Peki bu bahçenin, sebzenin bakımı, yani maydanozun ekilmesi, tohumun, işte otunun ayıklanması vesaire işlerini kadın mı yapar, erkek mi yapar? Kadın. Bütün bunlar da kadında. Yalnız burada sebze tarımını şöyle söyleyeyim. Ağırlıklı domates, biber ve patatesin dışında tarım daha yeni öğrenildi. Yani domates, maydanoz, marul ekmez miydi? Soğan, yeşil soğan. Soğan olurdu. Belki sarımsak biliniyordu. Ama yani maydanozdu, rokaydı, tereydi, yani günümüzde tüketilen birçok şey bilinmiyor çünkü Bilinmiyordu. tohum yoktu. Pekala onlar yoksa muhtemelen doğadan toplanan otlar vardır. Baharda ot toplanır mı? Baharda çıkar genellikle otlar. Olarak işte bu gadımak tabir ettiğimiz madımak. Madımak. O, Kim toplar otları? Kadın ve çocuklar. Kadın ve daha çok yaşlı kadınlar o zaman. Genelde. Ha. Genelde. Hangi otlar? Madımak. Madımak var. Sirken tabir ederler. Sirken otu toplanır. Kazıyacak diye bir ot toplandığını hatırlıyorum. Bir de hardal. Salata yapmak için hardalı tercih ediyorlar. Onun dışında da çok fazla bir otçul bir yapısı da yok yani. Bunlar Tanımıyor. baharda çıktığında işte salata olarak tüketilir. Yemeği yapılır belki. Evet. Yoğurtlu sosla yenir belki. Belki börek yapılır. Börek yapılan Börek hangisi? bizim o gözlemenin diğer bir şeyi de işlisi yine hayvan
yoğurttan elde edilen katık, süzme yoğurdun çıkan o yağlı kısmıyla onun içerisi nane sadece baharat olarak, belki pul biber, tuz. Onu içerisine koyup onu arkalı önüne pişirerekten yaptıkları kıynaş tabir edilen bir yiyecek var. Ama otu o şekilde tüketildiğini bilmiyorum ben. Yok öyle bir tüketimimiz. Anladım. Peki güz döneminde köklü bitkilerin kökleri toplanır mı? Kökü toplanan bitki var mı? Yok. Peki baharda hani Orta Anadolu olduğu için çiğdem çıkıyordur burada, değil mi? Tabii. Çiğdem kökü yenir mi? Bizde yenir. Peki çiğdem zamanı, çiğdem toplanarak çiğdem bayramı yapar mısın? Çiğdem gezdirme yapılır mı? Öyle bir geleneğimiz yok da yani çocuk olarak yetişme dönemimizde o çocukların arasında bir şeydi yani böyle bu beklenen bir şeydi. Hadi hep beraber mahallenin çocukları toplanır, sopalarımızı alır, gider çiğdem toplar. Herkes demetini getirir, bir çeşmenin başında onun kök kısmını temizler yerdik. O şekilde. Çiğdem gezdirmiyordunuz. Yok, hayır. Peki siz çocuk olarak mesela tavukların ilk baharda yumurtlamaya başlarlar ya. Evet. İşte o yumurtaların ilk hani yumurta olduğu dönemde yani yumurta bayramı falan gibi böyle bir şey hatırlıyor musunuz? Yok, hayır. Evlerden yumurta toplanır, dışarıda kaynatılır. Renkli içine soğan kabuklarıyla. Hıdrellezle ilgili bir bağlantısı var da o geleneklerin hepsi bizlerden önce varsa bile bizler yetişemedik. Siz yaşamadınız, bilmiyorsunuz. Yetişemedik onlara. Anladım. Hıdrellez'de o yumurta boyamanın soğan kabuklarıyla renginin değiştirildiğini falan büyüklerden duyardık ama o gelenekler Siz yaşamadınız. yaşamadım ben. Tamam. Peki hani bu yapılan tarımsal faaliyete ilişkin biraz daha geleneksel bir inanışla hani bereketi bolluk olsun, bereketi arttıralım diye uygulanan bir takım pratikler var mı? Yani söylenen sözler, ne bileyim bayram yapmak gibi, işte yağmur duasına çıkmak gibi hani Şimdi ya da bereket bayramı gibi hasatın şöyle harmandan söyleyeyim hocam, sonra mesela böyle yani bu yetişme dönemimiz bizim buranın sanayi dönemine denk geldiği için tarımı çok iyi tanımıyoruz ama yağmur duası yakın zamanlara kadar işte böyle bu aklımın erdiğinde birkaç sefer gidildiğini biliyorum. Son yıllarda da yine bu oturduğumuz yere yakın bir yerde yapıldığını duymuştum. Katılmadım ama yapıldı. Eski bir yerleşim vardır bizim burada. Bedirköy tabir edilir. Geçmiş Roma uygarlığının kalıntıları çıkıyor. Şu anda da Stalon, birinci derece Stalon olarak tescilli bir yer. O bölgeye gidilip, o bölgedeki işte bir çayırlık bir yerde dualar edilip, ondan sonra işte kurbanlar kesilip, onun beraberinde de aş pişiriliyor. İşte üzerine et konuluyor. İşte akşam ibadetler yapıldıktan sonra topluca ilçeye gelindiğine bir iki sefer katıldım yani. Peki orada büyük bir ağaç var mı hiç? Yok yani ağaç değil de bir düzlük bir yer. O Bedirköy tabir edilen Peki yani. kurbanlar hani su var dediniz, soğuk Evet. bir yer. Kurban suyun kenarında mı Onu hiç kesiliyor? görmedim hocam. Onu hiç yaşamadım. Yani bayağı küçüktüm ben yani bu ritüellerin yapıldığı yıllarda. Sonraki yıllarda hatırlamıyorum, yapılmadı. Peki. Teşekkür ederim. Peki dua yapmak üzere yağmur duası için genellikle Eren adı verilen ulu hani ermiş insanların mezarının bulunduğuna inanılan yerler vardır. Ya bir böyle etrafı taşla çevrilidir, mezar gibidir ya da bir yüksek tepede de bulunabilir. Ya da işte bir çınarın dibi hani bir ağaç olur, büyük bir ağacın dibi olur. Oraya bir kutsallık atfedilmiştir. Dua orada gerçekleştirilir. Böyle yerler var mı? İşte o Bedirköy'ün belki o Romalılardan kalma kalıntılarını o şekilde değerlendirmiş olabilirler. Bir de burada Kuyucak tabir edilen bir yer. Çok yakın. Bulunduğumuz yere çok yakın. Ama şu anda yol kapatmış. Orada bir kuyunun olduğu ve oranın işte bu erenler, ermişlerle bağlantısı olduğu rivayet edilir. Kuyucak bölgesi bu yani bizden önceki kuşak tarafından kutsal kabul edilen bir yer ama şu anda yani ben de çok iyi bilmiyorum yani sorarak öğrendiğim bir şey bu. Onun dışında da işte farklı söylenceleri var orayla ilgili. Böyle işte bu nasıl söyleyeyim yani cinler falan çıktığı, girdiği vesaire şey yapılan oradaki yaşayan insanlar böyle ritüellerin olduğunu falan hatta bir kayanın oradan kırıldıktan sonra o kayayı kıran kişinin yani bir
burada ileride bağlarda öldüğü söylendi. Bununla ilgili bir duyum var ama yani ben yaşamadım. Anladım. Duydunuz sadece. Sadece duyum olarak Anladım. Kuyucak bölgesi var. Onun dışında da kutsiyet addedilen bir bölgemiz yok bizim. Tamam. Teşekkür ederim. Bir şey daha soracağım. Şimdi burada işte kuru tarım yapıldığını, tahıl tarımının yapıldığını biliyoruz. Bunun üstüne kurulmuş yaşam biçiminde mesela bir misafir geldiğinde yöreye, misafire ikram edilen yemek nedir? Yani o tarımsal faaliyetin bu tür şeylere etkileri nedir? Bunları görmek istiyorum. Yani hani misafire ikram edilen, misafirlik, tören yemeği olabilecek yemekler neler? Ya da mesela bir düğünde, bir mevlütte yapılan hani düğün yemeği nedir? Hani onun ana yemeği nedir? Şimdi ana yemek tirit, etli bir yemek. Demin bahsettiğimiz tandır ekmeğiyle yapılan bir yemek. Burada bu tandır ekmeği sadece bizim bu bölgeye özgü bir ekmek. Hem şekil olarak hem de yapım tekniği olarak yani başka Anadolu'da başka yerde karşılaşmadık şimdiye kadar. İnce uzun, ne lavaş, ne pide, ne de somun. Değişik bir yapısı var. Yöresel adı çıkartamadım şimdi. Ekmeğin yöresel adı mı? Evet. Tandır ekmeği dedi Tandır kadınlar ekmeği bize ama. dediğine de daha geçmişteki insanlar tavşan öldüren. Aa, neden? Şimdi bir rivayet o ki yani söylencede birisi çifte gitmiş. Orada çıkartmıştı çıkından azığını yerken yan tarafında uyuyan bir tavşan var. Sopa gibi bunu kafasına vurunca tavşanı oraya yakalamış. Ondan sonra demişler ya böyle böyle bu işte de kullanılıyor bu yani tavşan öldüren. Sert, Sert. dışı anladım. sert ama Yani eğer açıkta bıraksan çok kolaylıkla kuruyabilecek Tabii. formundan kaynaklı. Ama bozulmuyor. Dolayısıyla bu da şey yapar, bozulmasını önler. bozulmasını önlüyor, işte küflenmesini önlüyor. Tavşan öldüren diye de şey yapılır yani söylenir. Peki yerken bunu ıslatıyorlar mı? Yok hayır yani Trit buradan doğmuş muhtemelen Şimdi, çok kuru olduğu için. işte tritteki temel amaç nedir? Evet, Zaten yani böyle yumuşatmak. çoğaltmak. Yani böyle eti çoğaltıyor, herkesi yetesi duruma getiriyor. İşte şey vardır, çorba vardır yani böyle. Nasıl yapıldığını kabaca bir anlatabilir misiniz İşte tritin? öncelikle şey yani böyle bu koyun ve koyun etinden yapılıyor. Yani lezzetli trit koyun etinden yapılıyor. Günümüzde dana kullanılıyor ama koyun etinin şey böyle bu sırt bölgesi, sinirsiz bölgesinden alınan ve ilik. O iliğin tadının geçmesi istenir. O kemikli olacak o. İşte Haşlanıyor. haşlanıyor, sos hazırlanıyor ayrı bir yerde. İşte bu salçalı. Mevsimine göre patlıcan falan da konuyor, baharatlar konuyor. İşte ikisi tekrar etle birleştirildikten sonra et ayrı bir yerde pişiyor, sos ayrı bir yerde hazırlanıyor. Bu arada ekmeğin bir şeyi daha var. O tandırdan çıktığı ilk gün o ekmeği tritte kullanamazsınız. Hamur olur. Onu bir gün bekletirler. Hatta Bayatlar. açarlar üstünü ki kurumasını sağlarlar. O et suyuyla beraber o trit yemeğine ikisi birleştiğinde o lezzeti, o aromayı veriyor. Anladım. İşte tekrar dönecek olursak çorba, tirit, işte bu sebze yemeği olarak taze fasulye veya kuru fasulye mevsime göre Fasulye yetişiyor o zaman burada. yani yetisi miktarda yetiştiriliyor. Burada şeyler var, vadiler var. Vadi işlerinde veyahut da kişi kendi işte bahçesinde, bostan tabir edilir. Yani bahçe demeyin, bostanlarda yetiştiriyor. Daha sonra işte pirinç girmiş ilçeye. Yani bu pirinç mutlaka yakın zamanlarda girmiştir. Pirinç pilavı oluyor günümüzde. Zerdali çok fazla yani bu sebze olarak onu kurutup hoşaf olarak onu tüketirler. O da çok fazla tüketilen bir üründür. Şey bir tadı vardır bu. Kayısı değil. Yani bu bundan yapılan şey var işte içecek var. O konuyor yanına. Hoşaf. Şey olarak da misafir geldiğinde de höşmerim yapılır. Anadolu'nun birçok yerinde karşımıza çıkıyor bu. Peynirden mi yağdan mı kaymaktan mı? Yağ, bal ve un. Bunu beraber işte kadın bir şekilde kavuruyor ediyor. Bunun üzerine son yıllarda bal kalmayınca şeker dökmeye başladılar yani tüm şeyi. Ama özü bu Ankara'nın bir şeyi de bu bölgenin özelliği karşımızdaki İdris Dağı çok
zengin bir floraya sahip bir dağ. Orada arıcılık, yakın zamana kadar arıcılık vardı. Ama günümüzde o da yapılmıyor. Oradaki ve bu civarda Elma Dağı ve İdris Dağı'ndaki yetişen üretilen bal burada tüketilirdi. Yani şey olarak aile içerisinde yapılan bir geleneksel tarımdı. Şu anda şey olarak profesyonel olarak insanlar yapıyor bunu. Oraların işte florasını o şekilde değerlendiriyorlar. Ankara balının en popüler olan yerlerden birisi bizim bu bölgedir. Yani rivayet odur ki Osmanlı Sarayı'na buradan bal gönderildiği ve buranın balının tercih edildiği söylenir. Yani mutlaka başka yerlerden de geliyordur, başka yerlerden de tatmıştır ama buranın balında bir farklı bir floradan, farklı bir tadının aromasının olduğu söylenir. Anladım. Pekala. Yemeklerden bahsettik. Evin içinde bu bahsettiğiniz gözleme örneğin evin içinde mi oluyor, evin dışında mı oluyor? Bu Evin gözleme içindeki genelde ocaklarda- ocakta, Ha, tamam, evin oraya içerisindeki kuruyor ocakta, evet, tandırını. oraya sığan bir Sacını. sacın üzerinde yapılıyor. Anladım. Peki kış hazırlığı olarak neler yapılıyor? Kış hazırlığı olarak sizin bahsettiğiniz işte tahıl, genelde un yapılır, un ambara konulur. Peki un ambarı, evin içinde bir un ambarı olur mu? Mutfak bölümünde o aşevenin yan tarafında mutlaka bir ambar vardır. Ne denir ona? Ambar mı denir? Ambar. Başka bir şey? Kiler falan Ambar. denmez. Ambar. Orada işte un olur, illa bulgur yapılır. Çokça bulgur yapılırdı. Hatta tüm Bulgurlar nerede saklanır? Toprak küpte mi? Bez torbada mı? bez torbada, çuvalda aslında. Bez torba yoktu. Örme çuvallar vardı. Örme çuvalların içerisinde saklanırdı. Peki pekmez nerede saklanır? Pekmez ambarda saklanır. Küplerin içerisinde. Küpte, toprak küplerde. Tabii toprak küpler vardı. Onun bulunduğu zemin toprak mıdır? Topraktır. Serindir zaten orası ve çok da güzel bir havalandırması vardı. Yani orada mesela çocukluğumda hatırladığım dedemin vardı öyle bir ambarı. Şey vardı bizde. Ahlat ve Ankara armudu. Ankara armudunu, ahlatı toplar getirir asardık tavana. Orada bozulmaz, çürümezdi. Kendi kendine olgunlaşırdı. Kışın o en çetin günlerinde meyve gereksinimimizi oradan karşılardık. Anladım. Turşu yapar mıydınız? Turşu da vardı. Ahlattan. Yok, Ahlat hayır, değil. hayır, Ha. hayır. Turşu ayrı. Turşu ayrı. Genelde neler? Patlıcan da çok yaparlardı. Yani benim hatırladığım patlıcan turşusu, kelem, lahana, lahana turşusu. Peki Sonra- o ambarın bulunduğu bölgede pencere olur muydu? Pencere bu şekilde bildiğimiz pencere değil, temek tabir edilen Küçük. küçük havalandırma ve az bir aydınlık verirdi. Loş olurdu yani böyle bu. Açılır penceresi olmazdı. Anladım. Mümkünse de yüksek yapılırdı, erişilemeyecek bir yere yapılırdı. Anladım. Yani amaç şu andaki şeyde düşünüyorum hem havalandırma hem de koruma amaçlı. Karanlık olsun. Evet. Evet. Tamam. Kışlık hazırlıkları un dedik. Bulgur muhtemelen yapılıyor. Peynir alınırdı. Peynir yapılır kışlık. Ondan sonra turşu. Bulgur sadece bir çeşit bulgur mu olur? Başka hani bunun incesi, ufağı, kalını. Bir fıt fıt tabir ettiğimiz bir yemeğimiz vardır. Yine de o da böyle bu yani bulgur, soğan vesaire yapılan bir yemek. Onun bulguru biraz farklı, daha ince, düğür. Ya şimdi şu anda kullandığımız çiğ köfte bulgurunu andıran incelikte bir bulgur. Bir de pilavlık bulgur. Bir de yarma var. Ha. Bir de çorbada kullanılan yarma var. 3-4 tane şey varmış bak. Kabuğu alınmış buğday. İşte mı? tam detayı siz daha iyi biliyorsunuz, ben bilmiyorum. Peki yarmadan ne yapılır? Çorba. Düğünlerdeki çorba o mudur acaba? Evet, genelde odur. O düğün çorbası yarmayla başka. Keşkek denir mi ona? Bizde burada? keşkek bilinmez, keşkek kullanılmaz. Tamam. Şimdi son anda öğrendiğimiz kadarıyla bu bölgede aynı zamanda biz sadece kuru tarım yapıldığını, ekin tarımıyla uğraşıldığını zannediyoruz ama hayvancılık da vardı ve hayvancılıktan kaynaklı da bir yaylacılık var Evet. olduğunu öğreniyorum. Birazcık bundan bahseder miyiz? Şimdi burada geçmişte insanlar geleneksel olarak yazın yaylaya, kışın da köye veyahut da böyle ilçeye gelip yayla kışlak şeklinde yaşamlarını sürdürmüşler. Hayvancılığı o şekilde devam ettirmişler. Kaç tane yaylası vardı? Yaylalar bireysel. Yani böyle bu
tüm köye Toplu veya yerleşir ilçeye değil, toplu bir yer yayılacılık yok. değil. Ha. Bireysel kendi yapmış olduğu araziye, kendine ait bir meraya sahip yerlere çıkıyor. İşte bunlar 30 baş, 50 baş, büyük baş olabiliyor. Küçük baş olarak da hatırladığım en büyük sürüler yaklaşık 500 koyunun bulunduğu sürüler vardı bu ilçede. Peki oralara, yaylalara konut yapıyorlar mıydı? Yapıyorlardı. Nasıl konutlar oluyordu bunlar? Burada Bir adı var mı onun? yani ad olarak yayla evi Ha. diye geçer. İllaki bir şey oluyor, ahırı oluyor, samanlığı oluyor, Üstü kapalı mı olur kapalı, ahırın? kapalı. Yani köydeki yaşamın küçültülmüşü diyelim. Ve sağlam. Yani o zaman yine tandırı falan da mı var? Tandırı da var. Tandırı var. Bu tandır genelde burada gördüğümüz tandır gibi yani kapalı değil, açık tandır, yazlık tandır tabir edilen tandır şeklinde. Bunun haricinde bir de özellikle küçükbaş hayvancılık yapanların kullandığı geçici barınma evleri, kom Kom. şeklinde olan yani daha basit yapılar da vardı. Taş duvar. Taş duvar, Üstüne üzeri çalı çırpıyla kapatılı. çalı çırpıyla. Onlar kışın kalmadıkları için veyahut da büyükbaşta sonbaharın sonuna kadar arazide kalınıyor ama küçükbaş kalamadığı için erken dönüyorlar onlar. O şekilde şeyler var. Kaç ay kalınır yaylada? Nisan, Mart sonu Nisan'da çıkılır. Kasım 10'a kadar yani kar düşünceye kadar yaylada kalınırdı. Peki böyle yaylaya çıkışı ya da yayladan dönüşü gösteren işaret olur mu? Bilmem nereye kar yağınca ya da Evet. bilmem böyle işaretleri anlatır mısınız? İldiriz Dağı'na kar yağdı medin in. Ha. Buranın Denir. en yüksek zirvesi İdris Dağı. Yani o zaman İldiriz Dağı tabir edilen. O dağın üstüne ilk kar oraya düşer. Koç Katım karı yağar. Kasım'ın ilk haftasında 10'una kadar geçen süre içerisinde hava şeklini değiştirir. Ondan sonra kışın geleceğini belirlerdi büyükler. Peki koç katımından bahsetmişken koç katımı ile ilgili tören yapar mıydınız? Yani koçu boyamak, Evet. boynuzlarına elma takmak. Bir anlatır mısınız? Nedir onu? Nasıl yapılır? Ben işte bu koyun değil bizimki büyükbaş olduğu için. Onu Ama bilmiyorsunuz. o ritüelin olduğunu biliyorum. Onu yapan arkadaşlar özellikle kadınlar çok heyecanlanırdı o dönemde. Yani aileye bir birey gelecek gibi addederler. O koçu süslerler, onu yaparlar böyle temizlerler, tararlar. Yani belki kısacık bilgi vermek gerekir. Özellikle hayvancı topluluklar hayvanın doğuracağı mevsimi yaza denk getirmek için mutlaka koçu ayrı tutarlar. Çünkü sürekli çiftleşmesin diye o çiftleşme döneminde belli bir hani doğurmayı ayarlayabilmek için dolayısıyla koçu belli bir dönemde, istedikleri bir dönemde salıyorlar. Koyunlarla bir araya getiriyorlar. Ve bu ister istemez koçun katılması koyunların içine bolluk, bereket beklentisiyle yapıldığı için çok önemli bir gün o gün. Ve onun hani mümkün olduğunca o bereketi arttırmaya dönük bir takım pratiklerle bu beklentiyi dile getiren şeyler karşımıza çıkar, uygulamalar işte bunları görürüz. Örneğin koçun boynuzlarına elma takılması bunu gösteren şeylerden bir tanesi. Ve bu kadınların bu kadar eğlenceli hani bu işi eğlenceye dönüştürmüş olması, Evet. bundan mutluluk duyması bu bir eğlence şeklinde gerçekleştiriliyor. Koç katımı da bu oluyor. İşte bu yaylada Hatta daha sonra koyunun yüzü adı verilir örneğin hani koç katımından sonra sayılır 100 gün içinde koyunun işte kuzunun tüyleri bittiği vesaire gibi değil mi? Buna benzer bir takım şeyler var, inanışlar var ve oralarda da bir şeyler yapılır. Evet. O tarihlerde de var mı öyle bir şeyler? onları bilemiyorum çünkü o tarımı yani veyahut da o hayvancılığın o kısmını bilmiyorum ben. Anladım. Bu yayladaki yaşamla ilgili işte oradaki yapılarla ilgili sordunuz ya. Genelde bu bireysel yaylalar bizim burada bir de su kıt. Mesela bu toplu yaylaya çıkılan yerlerde gördüğümüz nedir? Çok suyun olduğu, meranın uygun olduğu yerler. Arazi yapısı ona uygun değil. Bulduğu su kaynağının başına imkanı olan kendi yaylasına evini yapıyor. İşte orada bostanı orada olur genelde.
Yazlık ekimi orada yapıyor. Meyvesi orada olur. Başka bir yerde eğer meyveliği yoksa, meyve bahçesi yoksa Rakım, ya o yaylanın rakımı ne kadar? burası 1130 metre civarındadır ilçenin merkezi. O da hemen hemen denk. Aa, Yakın rakımlar. Çok çok hayvanları otlatmaya gittiğimiz yere yani biraz daha yükseltiye sahip. 1500-2000. Yani 2000 2000 rakım yok zaten burada. 1900 yani maksimum yüksekliğimiz. Genelde de o bölgede Haziran'ın ortalarına kadar taze ot bulurdu hayvanlar. Peki rakım değişikliği de yoksa neden gidiyor yaylaya insanlar? O çok burada yaylı bir yok. Alıp götürmesi lazım oraya. Muhtemelen burası, bu köyün etrafı, bu yerleşimin etrafı tarımsal faaliyetin gerçekleştirildiği topraklar var burada. Müsait, tarıma müsait bir yer. Oralar tarıma müsait değildir. Kesinlikle, Dolayısıyla otlattı evet. bilecek Mera hani olarak arazi yapısı. orası. Evet, arazi Mereye yapısı. yakın yere yapıyor, Anladım. konuşlanıyor. Peki yaylaya kim gider? Genellikle evin hani mesela bu esas yerleşilecek bölgede ne bileyim ekip biçecek insan, yani iş gücünden esas yararlanılacak insan burada kalmalı. Çünkü burada çok işe ihtiyaç var. Yani iş gücüne ihtiyaç var. Yaylaya genel olarak bu nedenle hani yaşlılar ya da çocuklar gider. Yani hani çok iş gücüne çok katılmayacak insanlar gider. Öyle midir? Ailenin Ya da kadınlar. kadını, ailenin Evet. kadını başta, o lider orada. Çünkü o dönemde, o kısa dönem içerisinde Peynir yapılır. peynir Evet. yapılacak, yağ alınacak. Yağ mesela bu bizde sarı yağ tabir edilir. Sade yağ. Oradan elde edilir. O da küplere basılıp toprağa gömülerekten korunurdu. Yani kış hazırlıklarından birisi de bu. Peynir alınır. İşte bunu tamamen kadınlar yapıyor. Hayvanları genelde çocuklara yaptırırlar, yaydırırlar. Otlatırlar. Otlatmaya çocukları gönderirler. İşte bu süreç içerisinde yani ben kendi ailemde yaşadığım bir şey. Benim dedem kalabalık aileydik. Bir tane büyükbaş hayvan keser, onu parçalar, tüm aile bireylerine dağıtırdı. Yani böyle bir şeyimiz vardı, alışkanlığımız Onun var. yaylada oluyor o. İşte dönüşe yakın Ha. o hayvan kesilir. Tüm aile bireylerine mesela kaç kardeş, yani kaç çocuğu varsa onun ihtiyacı kadar, yani çocuğun çocukları, torunlarına da yetisi kadar et gönderirdi. İşte bulgurunu, ununu vesaire şeyini orada yapardı. Bir de bizim burada tarla tarımının yapılacağı araziler dağınık. Nadas olayı çok fazlaydı. Çünkü gübre bilinmezdi. Gübre olmadığı için bir dönem mesela bu yazı bölgesindeki tarla ekilirse Sungur bölgesindeki tarlalar boş kalırdı. Bunu peki bütün köylü beraber mi karar verir? O bölgeyi ekmeyelim falan. Genelde o bölge yani dönüşüm olarak boş kalan bölgede hayvan otlatması için Otlatma. kullanılırdı. Evet. Mera olarak kullanılırdı. Bu nedenle birlikte hareket Tabii. etmek gerekir. Evet. Gidip oraya tek başına bir şey ektiği zaman o hayvan Evet. illaki yok edecek onu. O alışkanlık ve o geleneğin olduğunu hatırlıyorum. Yani Evet. o vardı. İşte bizim ilçenin bir kaderi, yani köy değil, ben ilçede yetiştim, ilçede büyüdüm. 30'lu yıllarda, 38 yılında makine kimyanın buradaki tesisi açıldığında tarımı tamamen bırakmışız. Yani tarım arazilerinde işte ilçede belli aileler işte traktör almışlar. Oradan elde ettikleri gelirle kendi şeylerine, ekonomik durumları iyileştikçe daha fazla arazi işlemeye başlamışlar. Bizim nesil tamamen unuttu. Bizden gelen nesil hiç bilmiyor. Evet. Sanırım bunu ayrıca bir ders konusu yapacağız. Dolayısıyla şimdilik burada noktalayalım. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler için. Bilgi verdiğiniz Elma Dağı hakkında epey detaylı bilgi sahibi olduk. Aslında Elma Dağı örneği üzerinden de belki Türkiye örneklemi yapmış olduk. Bir tarımsal faaliyetin yaşam biçimine, günlük hayata ya da bütün bir yıl sürecek olan hayata nasıl etki ettiğini, yaşam biçiminin bunun düğününden tutun da beslenmesinden bayramlarına kadar, eğlencesine kadar nasıl etki ettiğini görmeye çalıştık bu örnekler üzerinden. Şimdilik burada noktalayalım. Teşekkürler.